Herkese selam. Bu gece uykuya dalmadan önce sizleri dünyanın en izole ülkelerinden birinin kapılarını aralamaya davet ediyorum. Gözlerinizi kapatın, sokaklarında yürüyün, şehirlerinde sabahın sessiz ışığını hissedin ve halkın günlük yaşamına tanıklık edin. Bu video, Kuzey Kore'nin tarihinden günümüze uzanan hikayesini, rejimin ideolojisini, propaganda yöntemlerini ve halkın yaşam mücadelelerini adım adım gözler önüne seriyor. Bu yolculuk sizi hem düşündürecek hem de kendinizi o uzak dünyada hissettirecek. Videom hoşunuza giderse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda nereden izlediğinizi ve saatin kaç olduğunu yazarsanız sevinirim. Şimdi ışığı yavaşça kıs ve kendini bu zaman yolculuğuna bırak. Gözlerinizi kapatın. Doğu Asya'nın bu dar ve dağlarla çevrili yarımadasında yıllarca süren karanlık bir dönemin ardından güneş yavaşça yükseliyor. Kore 1910'dan beri Japon işgali altında yaşamış, halkın sesi çoğu zaman duyulmamıştı. Sokaklar sessiz ama endişeli adımlarla doluydu. Çocuklar oyun oynamak yerine günlük zorluklara tanıklık ediyor. Yetişkinler ise umut ve korku arasında gidip geliyordu. 1945 yılına gelindiğinde ise dünya yeni bir döneme adım atıyordu. İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, Japonya yenilmişti. Kore halkı uzun yıllardır beklediği özgürlüğüne kavuşmanın eşiğindeydi. Ama bu özgürlük tamamen kendi ellerinde değildi. Sovyetler Birliği kuzeyden, Amerika Birleşik Devletleri güneyden yarımadaya müdahale etmişti. Bu güçler Kore'yi kendi etkileri altında ikiye böldü. Bir sınır çizildi ve yarımada siyasi ve ideolojik bir ayrılıkla tanıştı. Kore Yarımadası uzun yıllar süren Japon işgalinin ardından özgürlüğüne kavuşurken güneşin ilk ışıkları dağların üzerinden süzülüyordu. Taş sokaklarda yürüyen insanlar bu ani değişimi anlamaya çalışıyor, kimi umutla, kimi ise kaygıyla geleceğe bakıyordu. Kuzeyde kırmızı bayraklar ve Sovyet birliklerinin gölgesinde yeni bir düzen kuruluyordu. Sokaklarda askeri araçlar, Sovyet subayları ve yerel görevliler dolaşıyor, halk yeni yönetimin kurallarını ve beklentilerini sessizce gözlemliyordu. Evlerde kadınlar çocuklarına ne olduğunu açıklamaya çalışıyor, yaşlılar ise geçmişin acılarını hatırlayarak geleceğe dair sessiz bir endişe taşıyordu. Güneyde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisiyle farklı bir düzen kuruluyordu. Amerikan askerleri limanlarda ve kasabalarda gözlemleniyor, yeni okullar ve yönetim binaları inşa ediliyordu. Sokaklar yabancı dillerin ve farklı uygulamaların etkisiyle değişiyor. İnsanlar hem merak hem de temkinle yeni sisteme uyum sağlamaya çalışıyordu. Bu iki ayrı dünya Kore halkı için birer sınav alanıydı. Kuzey ve güneyin ayrı yolları, aileleri bölebiliyor, komşuları farklı ideolojiler altında yaşamak zorunda bırakıyordu. Evlerde anneler ve babalar, çocuklar bir araya gelip sessizce plan yapıyor, birbirlerini güvence altına almaya çalışıyordu. Her birey hem kendi güvenliği hem de sevdiklerinin geleceği için yeni düzene uyum sağlamaya çalışıyordu. Doğanın sessizliği taş sokakların ve dağların üzerinden hafifçe esen rüzgarla birleşiyor. Ama yarımadadaki ayrılığın getirdiği belirsizlik hala hissediliyordu. Bu dönem Kore'nin sadece coğrafi bir ayrılıkla değil, aynı zamanda ideolojik, toplumsal ve duygusal bir bölünmeyle tanıştığı an olarak tarihe geçti. Kuzey ve güneyin ayrılması Kore halkı için yeni bir başlangıç olmasına rağmen beraberinde korku, belirsizlik ve değişen yaşamları getirdi. Her sokak, her ev ve her göz bu iki dünyanın çatışmasını, halkın adaptasyonunu sessizce gözlemliyordu. Ve işte bu noktada Kore Yarımadası'nın kaderi Sovyetler ve ABD'nin etkisiyle şekillenmeye başlamıştı. Kuzeyde Sovyetlerin desteğiyle Kim Il-sung ortaya çıktı. O halk için bir kurtarıcı mıydı yoksa yeni bir otoritenin başlangıcı mı zaman gösterecekti. Güneyde ise ABD'nin etkisiyle farklı bir yönetim şekillendi.
Bu iki ayrı dünya Kore için bulunduğu karmaşık kaderin ilk adımlarını atıyordu. Sokaklarda insanlar bu ani değişimi anlamaya çalışıyordu. Kimileri özgürlüğün tadını almaya çalışıyor, kimileri ise yeni güçlerin kontrolü altında ne olacağını merak ediyordu. Evlerde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bir yandan günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor, diğer yandan gelecek hakkında sessiz planlar yapıyordu. Herkesin aklında tek bir soru vardı. Artık hayatımız nasıl şekillenecek? Doğanın sessizliği geçmişin acılarını hafifçe örtüyor. Ama gökyüzündeki bulutlar yarımadanın geleceğinde hala belirsizlikler olduğunu fısıldıyordu. Bu dönemde Kore sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda umut, korku, direniş ve yeni başlangıçların sembolü haline geliyordu. Kore'nin Japon işgalinden kurtuluşu halk için bir nefes alma anıydı. Ama 1945'teki bölünme yeni sınavların habercisiydi. Kuzey ve güneyin farklı yolları, Yarımada'yı yıllar boyunca etkileyecek, tarih bu iki dünyanın birbirinden ayrılmış öyküsünü anlatacaktı. Kuzey Kore'nin dağlarla çevrili vadilerinde rüzgar hafifçe esiyor. Ağaçların yaprakları usulca hışırdıyor. 1945 sonunda Sovyet birliklerinin gölgesinde yeni bir lider yükseliyor. Kim Il-sung. Halk bu yeni figüre dikkatle bakıyor. Bazıları umutla, bazıları ise temkinle yaklaşıyor. Kim Il-sung yalnızca bir lider değil, aynı zamanda yeni bir düzenin ve ideolojinin sembolü haline geliyordu. O yıllarda Kuzey Kore toparlanmaya ve kendi yolunu çizmeye çalışıyordu. Kim Il-sung, Sovyetlerden aldığı destekle iktidarını sağlamlaştırıyor, devlet kurumlarını yeniden organize ediyordu. Halkın gözünde lider sadece bir yönetici değil, ülkeyi dış tehlikelerden koruyan ve toplumu bir arada tutan bir kılavuzdu. O dönemde ortaya çıkan en önemli fikirlerinden biri Juche felsefesi oldu. Kendine yetme anlayışı. Halkın bağımsızlığını ve devletin kendi ayakları üzerinde durmasını vurguluyordu. Juche sadece bir ideoloji değil, günlük yaşamın her alanına nüfuz eden bir yaşam biçimiydi. Tarla işlerinden eğitim sistemine, üretim planlarından toplumsal organizasyona kadar her şey bu felsefenin gölgesinde şekilleniyordu. Halk bu yeni düzeni yavaşça öğreniyor, her gün bir adım daha Juche ritmine uyum sağlıyordu. Sokaklarda yürüyen insanlar, okullara giden çocuklar ve tarlalarda çalışan çiftçiler, hepsi bu ideolojiyi günlük yaşamın bir parçası haline getiriyordu. Liderin portreleri duvarlarda, her şehirde ve kasabada asılıydı. Her bakış, halkın dikkatini ve bağlılığını simgeliyordu. Kim Il-sung'un yükselişi yalnızca bir kişinin iktidarı değil, Kuzey Kore'nin kaderinin şekillenmesi demekti. Lider kültü halkın algısına derinlemesine işliyor ve propaganda toplumun her köşesinde hayatın ritmi haline geliyordu. İnsanlar hem korku hem saygı ile liderin yol göstericiliğine uyuyor, Juche felsefesini benimseyerek kendi yaşamlarını ve topluluklarını ona göre düzenliyordu. Şimdi gözlerinizi kuzeyin dağlık vadilerine çevirin. Hafif sisli sabah, liderin portreleri ve bayraklarla dolu sokaklar. Halkın sessiz ama sürekli çabasını yansıtıyor. Her adım, her nefes Kim Il-sung'un yükselişi ve Juche felsefesinin halkın yaşamına nasıl işlediğinin sessiz bir öyküsünü anlatıyor. Kuzey Kore'de bu ideoloji sadece bir düşünce değil, halkın hayatını, toplumsal düzenini ve devletin geleceğini şekillendiren bir yaşam biçimi haline gelmişti. İşte bu nedenle Kim Il-sung'un yükselişi ve Juche felsefesinin doğuşu Kuzey Kore tarihinin dönüm noktalarından biri olarak hatırlanıyor. Kuzey Kore'nin dağlarla çevrili vadilerinde hafif bir sis var. 1945'in sonbaharında savaşın yıkıntıları arasında bir umut ışığı doğuyor. Kim Il-sung, Sovyetlerin gölgesinde yükselen bu genç lider, halkın gözünde sadece bir yönetici değil, aynı zamanda yeni bir düzenin ve geleceğin sembolü haline geliyordu. O yıllarda Kuzey Kore, Japon işgalinden kurtulmuş ama kaos ve belirsizlikle karşı karşıyaydı.
Sokaklar savaşın izlerini taşıyor, insanlar evlerini, tarlalarını ve sevdiklerini korumaya çalışıyordu. İşte böyle bir dönemde Kim Il-sung'un adı yavaş yavaş duyulmaya başlıyordu. Halk onun sözlerinde güven arıyor, adımlarını geleceğin işaretleri olarak izliyordu. Kim Il-sung'un ortaya çıkışı sadece bir kişinin iktidara gelişini anlatmıyordu. Bu, Kuzey Kore'nin kaderinin şekillenmeye başladığı bir dönemin başlangıcıydı. Sovyetlerin desteğiyle kurulan yeni yönetim, ülkede düzeni yeniden tesis etme çabası içindeydi. Kim Il-sung bu çabanın merkezinde duruyordu. Vadilerde ve kasabalarda halk onun liderliğinde bir umut ışığı görüyor, savaşın ve yakımın yaralarını sarmaya çalışıyordu. Sokaklarda yürüyen insanlar, çocuklarını okula götüren anneler, tarlalarda çalışan çiftçiler, hepsi bu yeni liderin ortaya çıkışını sessizce gözlemliyor, bir yandan geleceğe dair endişelerini taşıyor, diğer yandan umutlarını besliyordu. Kim Il-sung'un yükselişi Kuzey Kore tarihinin dönüm noktalarından biriydi. Onun ortaya çıkışı yalnızca bir liderin doğuşu değil, bir ülkenin ideolojik, siyasi ve toplumsal yapısının şekillenmeye başladığı anı simgeliyordu. Ve işte bu nedenle Kuzey Kore halkı için o günler hem korku hem umutla dolu bir dönemin başlangıcı olarak hafızalarda yer aldı. Kuzey Kore'nin dağlık vadilerinde hafifçe rüzgar esiyor. Ağaçların yaprakları usulca hışırdıyor. 1945 sonbaharında yükselen Kim Il-sung'un ardından ülkenin kaderini şekillendirecek bir fikir doğdu. Juche felsefesi. Juche yalnızca bir düşünme değil, günlük yaşamın ritmi haline gelen bir yaşam biçimiydi. Tarlalarda çalışan çiftçiler, okullara giden çocuklar, insanlar, hepsi farkında olmadan bu ideolojiyi içselleştiriyor, yaşamlarını bu anlayışa göre düzenliyordu. Her hareket, her görev, kendi ayakları üzerinde durabilmenin ve topluma katkı sağlayabilmenin bir yansımasıydı. Şehirlerin meydanları ve kasabaların sokakları bu anlayışın sessiz ama sürekli hatırlatıcısıydı. Duvarlarda ve binalarda asılı olan lider portreleri halkın dikkatini ve bağlılığını sürekli canlı tutuyordu. İnsanlar günlük işlerini yaparken aynı zamanda devletin ve ideolojinin ritmine uyum sağlıyor, Juche'yi kendi yaşamlarına adapte ediyordu. Kendine yetme anlayışı sadece üretim ve ekonomiyle sınırlı değildi. Eğitim, kültürel faaliyetler, toplumsal organizasyonların merkezindeydi. Çocuklar okullarda sadece okuma yazmayı değil, aynı zamanda ideolojiyi ve lider kültünü öğreniyor, gençler spor ve kültürel etkinliklerle hem bedensel hem zihinsel olarak ideolojiye hazırlanıyordu. Evlerde kadınlar ailelerini ve evlerini yönetirken aynı zamanda toplumun devamlılığı için kritik bir rol oynuyordu. Doğanın sessizliği taş sokakların ve dağların üzerinden hafifçe esen rüzgarla birleşiyor. Ama her nefes Juche felsefesinin halkın yaşamına nasıl işlediğini anlatıyor. İnsanlar liderin vizyonunu takip ederken hem kendi güvenliklerini hem de topluluklarının geleceğini korumaya çalışıyordu. Juche felsefesi Kuzey Kore'de yalnızca bir ideoloji değil, halkın hayatını, toplumsal düzenini ve devletin bağımsızlığını şekillendiren bir yaşama biçimiydi. Her tarla, her okul ve her ev bu anlayışın sessiz birer örneğiydi. İşte bu yüzden Juche ve kendine yetme anlayışı Kuzey Kore tarihinin temel taşlarından biri olarak halkın yaşamına derinlemesine işledi. Kuzey Kore'nin dağlık vadilerinde sabahın ilk ışıkları yavaşça yükseliyor. Ama dış dünyaya dair bir bilgiye ulaşmak neredeyse imkansız. Radyo dalgaları, gazeteler ve televizyon yayınları tamamen devletin kontrolünde. Halk neyi duyacağını, neyi göreceğini, neyi düşüneceğini sürekli devletin belirlediği bir çerçevede öğreniyor. Sokaklarda yürüyen insanlar, tarlalarda çalışan çiftçiler, çocuklarını okula götüren anneler. Hepsi farkında olmadan devletin çizdiği sınırlar içinde hareket ediyor. Evlerde aileler bile dış dünyadan gelen haberleri dikkatle tartıyor. Bazen korkuyla,
bazen alışkanlıkla dış etkilere kapılarını kapatıyor. Bu izolasyon yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve kültürel bir kapanışla yaratıyor. İnsanlar kendi yaşamlarını ve toplumlarını sadece devletin belirlediği değerler ve bilgiler ışığında şekillendiriyor. Bu ortam, Kuzey Kore'de her bireyin günlük yaşamına nüfuz eden bir disiplin ve düzen sağlıyordu. Ve şimdi gözlerinizi şehir meydanlarına çevirin. Her köşe başında, her okulun ve devlet binasının duvarlarında Kim Il-sung'un portreleri asılı. Bu portreler sadece bir resim değil, halkın gözlerinde ve zihinlerinde bir rehber, bir koruyucu ve bir sembol. İnsanlar günlük yaşamlarını bu liderin vizyonuna göre düzenliyor. Her adımda onun varlığını hissediyor. Lider kültü, sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda ve evlerde yavaş yavaş şekilleniyor. Her törende, bayramda ve resmi etkinlikte liderin sözleri ve eylemleri halkın bilincine kazanıyor. Çocuklar liderin başarılarını öven hikayelerle büyüyor. Gençler spor ve kültürel etkinliklerde onun ideallerini içselleştiriyor. Evlerde kadınlar aileyi yönetirken ve çocuklarını yetiştirirken liderin öğretilerini hatırlıyor ve günlük hayatın bir parçası haline getiriyor. Vadilerde ve şehirlerin sokaklarında insanlar sessiz bir uyum içinde hareket ediyor. Her bakış, her adım, lider kültünün ve devlet kontrolünün halkın yaşamına nasıl işlediğini sessizce gösteriyor. Kuzey Kore'de lider sadece bir yönetici değil, yaşamın, düşüncenin ve toplumsal düzenin merkezinde yaşayan bir figür haline gelmişti. Kuzey Kore'nin sokakları sabahın ilk ışıklarıyla aydınlanıyor. Şehir meydanları ve kasabaların sokakları, lider portreleri ve kırmızı bayraklarla dolu. Her köşe, her okul, her spor sahası, devletin ve ideolojinin ritmini sessizce hatırlatıyor. Burada propaganda sadece bir iletişim aracı değil, günlük yaşamın ritmini belirleyen bir güç. Çocuklar okullara doğru yürürken sıradan bir sabah gibi görünse de aslında her ders, devletin ve liderin ideolojisini pekiştiriyor. Tarih kitapları sadece olayları değil, liderin rolünü ve devlete bağlılığın önemini anlatıyor. Öğrenciler sadece okuma yazma değil, aynı zamanda devletin belirlediği değerleri ve ideolojiyi öğreniyor. Spor etkinlikleri ve kültürel programlar, gençlerin bedenlerini ve zihinlerini eğitirken aynı zamanda devletin mesajlarını aşılıyor. Toplu yürüyüşler, dans gösterileri ve törenler halkın bir arada hareket etmesini sağlıyor. Bu sayede ideoloji günlük hayatın bir parçası haline geliyor. Tarlalarda çalışan çiftçiler, fabrikalardaki işçiler, evlerinde kadınlar, hepsi üretimden eğitime kadar yaşamın her alanında devletin etkisi altında. Medyada bu sürecin sessiz ama güçlü bir parçası. Televizyon programları, radyo yayınları ve gazeteler sadece haber değil, devletin ve liderin mesajlarını taşıyan araçlar. Halk, günlük yaşamında bu mesajlarla şekilleniyor. Neyi düşüneceğini, neyi izleyeceğini ve hatta neyi hayal edeceğini çoğu zaman fark etmeden öğreniyor. Şimdi gözlerinizi Pyongyang'ın geniş bulvarına çevirin. Çocukların adımları, işçilerin hareketleri ve kadınların sessiz çabaları hepsi bir senfoninin parçaları gibi bir araya geliyor. Devletin ve ideolojinin ritmi. Sokaklar, okullar, spor sahaları ve evler. Her biri propaganda ve günlük yaşamın birbirine nasıl geçtiğinin sessizce göstergesi. Kuzey Kore'de devlet etkisi yalnızca sözlerde değil, yaşamın her alanına işlemiş bir gerçek. Eğitimden spora, medyadan kültürel etkinliklere kadar her adım, halkın hem bireysel hem toplumsal olarak ideolojiye bağlı kalmasını sağlıyor. İşte bu yüzden propaganda burada sadece bir mesaj değil, yaşamın ta kendisi haline gelmiş durumda. Kuzey Kore'nin taşlı sokaklarında sabah güneşi yavaşça yükseliyor. Ama halkın gözleri sadece günlük rutinle sınırlı değil. Etrafındaki her nesne, her görüntü ve her ses devletin mesajlarını sessizce taşıyor. Duvarlarda asılı portreler, caddelerde dalgalanan bayraklar, radyodan yayılan melodiler.
Hepsi halkın dikkatini ve bağlılığını sürekli canlı tutuyor. Evlerde aileler kahvaltılarını yaparken bile devletin ritmini hissediyor. Çocuklar oyun oynarken bile öğrettikleri şarkıları ve ideolojik hikayeleri tekrar ediyor. Kadınlar ev işlerini sürdürürken bir yandan çocuklarına devlete ve liderin önemine dair sessiz dersler veriyor. Sokakta çalışan işçiler, tarlada ekin biçen çiftçiler, farkında olmadan devletin ideolojisini günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor. Okullarda dersler sadece bilgi aktarmakla kalmıyor. Aynı zamanda propagandanın etkisiyle şekilleniyor. Çocuklar liderin başarılarını anlatan öykülerle büyüyor. Tarih dersleri devletin belirlediği bakış açısına göre işleniyor. Spor etkinlikleri ve kültürel gösteriler gençlerin bedenlerini eğitirken ideolojiyi içselleştirmelerini sağlıyor. Medya da bu sürecin görünmez bir aktörü. Sadece haber aktarmıyor, halkın düşünce dünyasını şekillendiriyor. Neyi doğru görüp neyi reddedeceğini belirliyor. İnsanlar her gün bu mesajlarla karşılaşarak farkında olmadan propaganda ile iç içe yaşıyor. Her adım, her nefes propagandanın halkın yaşamına nasıl nüfuz ettiğini gösteriyor. Kuzey Kore'de propaganda yalnızca sözcüklerle sınırlı değil, hayatın her köşesine işlemiş bir gerçek. Kuzey Kore'nin dar taş sokakları sabahın güneşiyle birlikte sessizce uyanıyor. Evlerin çatılarında hafif bir sis dolaşıyor. Tarlalarda çalışan işçilerin ve çiftçilerin nefesleri havada buğulu bir iz bırakıyor. Ancak bu sessizlik sadece doğanın değil, aynı zamanda devletin her adımı kontrol eden varlığının yansıması. Sokaklarda yürüyen insanlar günlük rutinlerini sürdürürken farkında olmadan bu ideolojinin bir parçası haline geliyor. Küçük bir köy evinde bir anne çocuklarını okula uğurluyor. Çocukların çantaları sadece kitaplarla dolu değil, liderin ve devletin mesajlarını taşıyan ders notlarıyla da dolu. Anne kahvaltısını hazırlarken sessizce devletin kurallarını ve ideolojik öğretilerini hatırlıyor. Her hareketi hem ailesini hem de toplumu koruma görevini simgeliyor. Okul yolunda çocuklar birbirlerine liderin başarılarını anlatıyor. Birbirlerinin farkında olmadan propaganda ile şekillenen düşüncelerini pekiştiriyorlar. Öğretmenler sınıflarda sadece ders anlatmakla kalmıyor, devlete bağlılığı günlük rutinlerin içine yediriyor. Spor alanında birer disiplin sembolü olarak hareket ediyor öğrenciler. Her adım fiziksel bir hareket değil, devletin belirlediği değerleri içselleştirme çabası. Şehir meydanlarında işçiler fabrikalarına doğru yürürken bayraklar ve portreler etraflarını sarmış durumda. Her adımda farkında olmadan bu propagandanın etkisi altında olduklarını hissediyorlar. Şimdi gözlerinizi Pyongyang'ın geniş bulvarlarına çevirin. Sokaklarda yürüyen insanların adımları, çocukların oyunları, kadınların ev işlerine özenle sarılması, tarlalarda çalışan çiftçilerin sabırlı emekleri. Hepsi propagandanın günlük yaşamın her köşesine nasıl nüfuz ettiğini sessizce anlatıyor. Propaganda sadece sözlerle değil Kuzey Kore'de. Halkın nefesinde, adımlarında, bakışlarında, günlük eylemlerinde yaşayan bir gerçek. Devlete ve ideolojiye göre adımlarını şekillendiriyor. Yani hayatın ta kendisi haline geliyor. Kuzey Kore'nin dağlık vadilerinde sabahın ilk ışıkları yavaşça yükseliyor. Tarlada çalışan çiftçiler ellerindeki sabanlarla toprağı işliyor. Her hareket hem kendi geçimlerini hem de devletin planlarını destekleyen bir ritim içinde. Üretim yalnızca kişisel bir çaba değil, devletin belirlediği merkezi planın bir parçası olarak yürütülüyor. Her kasaba, her köy kendi kaynaklarının dağılımında merkezi bir denetimle şekilleniyor. Gıda, yakıt, temel malzemeler devletin kontrol ettiği sistem üzerinden halka ulaştırılıyor. İnsanlar neyi üreteceklerini, ne kadarına sahip olabileceklerini çoğu zaman devlete bağlı olarak öğreniyor. Tarlada bir çiftçi işini yaparken sadece kendi ailesini değil, aynı zamanda ülkenin ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyor. Şehirlerde fabrikalar sessiz ama sürekli bir hareketlilik içinde. İşçiler makinelerin ritmine uyum sağlayarak üretim yapıyor. Her ürün hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluğun göstergesi. Kaynakların dağılımı sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda halkın günlük yaşamını, beslenmesini ve sağlık koşullarını belirliyor.
Kuzey Kore'de kadınlar da ekonominin görünmez ama kritik bir parçası. Evlerde yemek hazırlamak, çocukları yetiştirmek, aileyi idare etmek, üretim zincirinin bir uzantısı gibi görülüyor. Ev işlerinin her adımı hem aileyi hem de toplumu ayakta tutan bir çaba olarak değerlendiriliyor. Şimdi gözlerinizi kırsal köyleri ve şehirlerin dar sokaklarına çevirin. Çiftçilerin elleri toprakla karışıyor. İşçilerin teri makinelerin üzerinde parlıyor. Kadınlar evlerinde sessiz ama kararlı bir biçimde aileyi yönetiyor. Her bir hareket devletin belirlediği üretim ve kaynak dağılımının bir parçası. Kuzey Kore'de ekonomi, bireysel çabaların ötesinde devletin merkezi planlamasıyla şekilleniyor. Üretim ve kaynak dağılımı yalnızca bir ihtiyaç meselesi değil, halkın günlük yaşamını, toplumsal düzeni ve ülkenin sürdürülebilirliğini güvence altına alan bir düzenek. İşte bu nedenle her tarla, fabrika ve ev bu sistemin sessiz ama güçlü bir göstergesi haline geliyor. Kuzey Kore'nin şehirlerinde sabahın ilk ışıkları, dar sokakları ve yüksek binaları yavaşça aydınlatıyor. Ama bu ışık her insanın yaşamını eşit şekilde aydınlatmıyor. Halkın günlük yaşamında toplumsal sınıfların görünmez ama güçlü bir etkisi var. Kimileri şehir merkezinde modern binalarda yaşarken, kimileri kırsalda toprakla ve tarlayla iç içe bir yaşam sürdürüyor. Toplumsal sınıflar yalnızca gelir veya mülkle değil, devletin ve ideolojinin belirlediği görevler, bağlılık ve statü ile şekilleniyor. Parti üyeleri ve devlet bürokrasisinde çalışanlar ayrıcalıklara sahip, daha iyi yiyecek, konut ve eğitim imkanlarıyla hayatlarını sürdürürken sıradan vatandaşlar daha sınırlı kaynaklarla yetinmek zorunda kalıyor. Herkes farkında olmasa da bu sınıf farkını günlük yaşamında hissediyor. Kırsal bir köy evini hayal edin. Sabahın erken saatlerinde çiftçiler tarlaya gidiyor. Çocuklar okula hazırlanıyor. Besin ve temel ihtiyaçlar devletin planlamasına göre dağıtılıyor. Kimi zaman yetersiz kaynaklar halkın sabrını ve dayanışmasını sınarken, kimi zaman küçük başarılar umut veriyor. Kadınlar evde aileyi yönetmenin yanı sıra tarla ve üretim işlerine de destek oluyor. Her hareket hem aileyi hem de toplumu ayakta tutan sessiz bir görev. Şehirde ise işçiler fabrikalarda üretim yapıyor. Devletin belirlediği planlara göre görevlerini yerine getiriyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri sınıf farklarına göre farklılık gösteriyor. Çocukların geleceği, sosyal statüleri ve ailelerinin bağlılığı ile doğrudan ilişkili. Bu sistem halkın hem yaşam biçimini hem de umutlarını şekillendiriyor. Evlerin çatılarından yükselen dumanlar, tarlalardan gelen saman sesleri, sokaklarda yürüyen insanlar. Hepsi toplumsal sınıfların ve yaşam koşullarının sessiz ama sürekli etkisini gösteriyor. İnsanlar günlük yaşamlarını elde ettikleri kaynaklara ve devletin belirlediği rollere göre düzenliyor. Gözlerinizi kapatın. Kuzey Kore'nin dar sokaklarında sabahın ilk ışıkları, gri binaları ve taşlı yolların üzerine düşüyor. Ama bu ışık her insanın yaşamını eşit şekilde aydınlatmıyor. Kuzey Kore'nin sessiz laboratuvarlarında ışıklar loş bir şekilde yanıyor. Burada bilim insanları ve mühendisler ülkenin güvenliği için kritik bir görev üstlenmiş durumda. Nükleer silah geliştirme süreci sadece teknik bir çaba değil, aynı zamanda ülkenin hayatta kalma stratejisinin merkezinde yer alıyor. Karanlık tünellerin ve güvenlikli tesislerin derinliklerinde uranyum ve plütonyumla yapılan deneyler devletin kaderini belirleyecek güçleri şekillendiriyor. Bu süreç halkın gündelik yaşamından uzak ama ülkenin stratejik geleceği için belirleyici. Her patlamayan test hem güvenli deney hem bir başarı hem de bir uyarı mesajı olarak rejimin elinde değerlendiriliyor. Şimdi gözlerinizi Pyongyang'ın geniş bulvarlarına çevirin. Dış dünyaya uzak bir şehir ama her günkü haberler ve propagandalar halkın bilincinde sürekli gerilimi taşır. Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri sadece teknik bir gelişme değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güçler arasında bir gerilim unsuru. Güney Kore'nin sınırında sirenler çalabilir. Japonya ve ABD diplomatik hamleleri medyada yankılanabilir. Halk, gündelik yaşamında bu gerilimlerin etkisini hissetmese de bilinçaltında sürekli farkındadır. Bu gerilimler, rejim için hem bir güvenlik kalkanı hem de lider kültünü pekiştiren bir araç.
Her diplomatik kriz, her yaptırım halkın devlete olan bağlılığını yeniden şekillendiriyor. Dış tehdit algısı içeride birleşmeyi sağlıyor. Kuzey Kore'nin liderleri sadece silah ve diplomasiyle yetinmiyor. Hayatta kalmak için karmaşık stratejiler uyguluyor. Lider kültü, propaganda, sınıf ayrımları ve ekonomik planlamalar hepsi bir araya gelerek rejimin sürekliliğini sağlıyor. Gözlerinizi tekrar köy tarlalarına ve şehir sokaklarına çevirin. İnsanlar devletin belirlediği ritim içinde çalışıyor, toprağa işliyor, fabrikada üretim yapıyor. Çocuklar okullarda yetişiyor. Hepsi liderin hayatta kalma stratejisinin bir parçası. Nükleer program dış dünyayı kontrol altında tutarken iç yapı halkın sadakatini ve disiplinini güvence altına alıyor. Kuzey Kore'de hayatta kalmak sadece bireylerin değil, tüm toplumun stratejik ve sistematik bir çabası ile mümkün hale geliyor. Rejim hem korku hem umut mekanizmalarını kullanarak halkı ve devleti bir arada tutuyor. Böylece hem iç hem dış tehditlere karşı sağlam bir kalkan yaratıyor. Kuzey Kore'nin dar sokaklarında sabahın ilk ışıkları taşlı yolların üzerine düşüyor. Radyo ve televizyon ekranlarından yayılan haberler yalnızca devletin seçtiği mesajları taşıyor. Gazeteler, propaganda ve ideoloji ile şekillendirilmiş sayfalardan ibaret. Kitaplıklar, devletin onayladığı sınırlı metinlerle dolu. İnsanlar gördükleri ve duyduklarıyla çevrelerini ancak devletin çizdiği sınırlar içinde hayal edebiliyor. Sınır bölgeleri keskin güvenlik önlemleriyle korunuyor. Nehirler, dağlar ve dikenli teller hem fiziksel hem de sembolik bir engel oluşturuyor. Burada insanlar özgürlüğe dair hayallerini sadece sessizce düşünmekle yetiniyor. Her hareket, her sözcük devletin gözü önünde. Komşuların gözleri bazen farkında olmadan bir gözetleme aracı haline geliyor. İnsanlar birbirlerine dikkatle yaklaşmak zorunda. Küçük bir söz büyük bir tehlikeye yol açabilir. Ama insan ruhu bazen engelleri aşmayı arzuluyor. Kaçış girişimleri, hem umut hem de korku dolu bir serüven. Gecenin karanlığında bir grup genç ve cesur insan kuzeyin soğuk rüzgarına karşı sessizce ilerliyor. Her adımda tedirginlik ve heyecan bir arada. Bir yanlış adım, yakalanma ve ağır cezalar. Kaçışçılar nehirleri geçiyor. Dağlık patikalardan yürüyerek sınırı aşmayı deniyor. Kimileri başarılı olurken, kimileri iz bırakmadan kayboluyor veya yakalanıyor. Kaçış hikayeleri sadece bireylerin değil, ailelerin de sessiz dramını anlatıyor. Bir anne, çocuklarının özgür bir yaşam sürmesini isterken devletin gölgesine sürekli endişe duyuyor. Bir baba uzak diyarlara gitmek için cesaretini topluyor. Ama her adım hem umut hem de ölüm riski taşıyor. Kaçışlar Kuzey Kore halkının cesaret, kararlılık ve hayatta kalma arzusunun en çarpıcı göstergesi. Ve yine de halkın çoğu için izolasyon, günlük yaşamın bir parçası. Gözlerinizi kapattığınızda dağların ötesinde özgür bir yaşam düşleyenlerin adımlarını, karanlık nehirlerde ilerleyen sessiz kahramanları hissedebilirsiniz. Kuzey Kore'de izolasyon ve kaçış girişimleri halkın yaşamının görünmez ama güçlü bir parçası. İnsanlar devletin çizdiği sınırların içinde hayatta kalmayı öğrenirken, bazıları için bu sınırlar sadece geçici, cesaret ve umutla örülmüş sessiz bir direnişin başlangıcı oluyor. Evet, Kuzey Kore'den kaçış hikayeleri, rejimin baskıcı yapısı ve halkın özgürlük arayışıyla şekillenen derin ve etkileyici anlatılardır. İşte bu kaçışlara dair bazı çarpıcı örnekler. Yeonmi Park, yaşamak için. Yeonmi Park 2007 yılında 13 yaşındayken annesiyle birlikte Kuzey Kore'den kaçtı. Kaçışları sırasında annesinin Çinli bir kaçakçı tarafından cinsel saldırıya uğramasına tanık oldu. Çin'de bir süre sığınaklarda kaldıktan sonra Güney Kore'ye geçebilmek için zorlu bir yolculuğa çıktı. Park, yaşadıklarını 2015 yılında yayımlanan Yaşamak İçin adlı kitabında detaylı bir şekilde anlattı. Kitap Kuzey Kore'deki yaşamı ve kaçış sürecini cesurca gözler önüne seriyor. Lee Hayon-seo, 7 isimli kız. Lee Hayon-seo 1997 yılında 17 yaşındayken Kuzey Kore'den tek başına kaçtı. Yalu Nehri'ni geçerek Çin'e ulaştı. Burada kimliğini gizleyerek yaşamaya başladı.
Çin'de 10 yıl boyunca kaçak olarak yaşadıktan sonra Güney Kore'ye geçebilmek için büyük bir risk aldı. 2008 yılında Güney Kore'ye ulaşarak yaşadıklarını 7 isimli Kız adlı kitabında anlattı. Kitap, Kuzey Kore'den kaçışın zorluklarını ve hayatta kalma mücadelesini derinlemesine ele alıyor. Ji Hyun Park, Çifte Kaçış ve İnsan Ticareti. Ji Hyun Park, 1998 yılında Kuzey Kore'den kaçtıktan sonra Çin'e geçti. Ancak burada insan tacirleri tarafından satıldı, zorla evlendirildi. Çinli kocasından bir oğlu oldu. Ancak Çinli yetkililer tarafından yakalanarak Kuzey Kore'ye geri gönderildi. Kuzey Kore'de bir çalışma kampına hapsedildikten sonra 2004 yılında tekrar kaçmayı başardı. Oğlunu kurtarmak için Çin'e geri döndü ve sonunda İngiltere'ye sığındı. Yaşadıklarını kendi yazdığı kitabında anlattı. Henry ve annesi. Çin'de hayatta kalma mücadelesi. Henry, annesiyle birlikte Kuzey Kore'den kaçtıktan sonra Çin'e geçti. Çin'de Kuzey Koreli kaçaklara yönelik baskılar nedeniyle zorlu bir yaşam sürdüler. Henry'nin annesi Çin'de hayatta kalabilmek için büyük mücadeleler verdi. Annesinin bu mücadelesini ve kendi yaşadıklarını anlatarak Kuzey Kore'den kaçışın zorluklarına dikkat çekti. Bu hikayeler Kuzey Kore'den kaçışın sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda kimlik, kültür ve insanlık mücadelesi olduğunu gösteriyor. Her bir kaçış, özgürlük arayışının ve hayatta kalma mücadelesinin bir yansımasıdır. Pyongyang'ın geniş bulvarlarında sabahın ilk ışıkları yüksek binaların üzerine düşüyor. Sokaklar sessiz ama insanlar içinde binlerce düşünce taşıyor. Kuzey Kore dışarıdan izole edilmiş bir ülke olarak duruyor. Ama içeride insanlar ve devletin kaderi arasındaki denge sürekli bir değişim potansiyeli barındırıyor. Uzmanlar Kuzey Kore'nin geleceğine dair farklı senaryolar çiziyor. Bir yanda mevcut rejimin sürdürülebilirliği, lider kültü, propaganda ve sınıflara dayalı sistem sayesinde halkın büyük bir kısmı devletin kontrolünde kalıyor. İçerideki disiplin, sınıflar arası farklar ve devletin merkezi planlaması rejimin istikrarını koruyan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Diğer yanda değişim ve reform senaryoları da mümkün. Ekonomik açılımlar, sınırlı piyasa uygulamaları veya dış yatırımlar. Ülkenin mevcut yapısını yavaş yavaş dönüştürebilir. Eğitim ve teknolojiye yapılan yatırımlar genç nüfusun ufkunu genişletebilir. Halkın dış dünyaya erişimi arttıkça bilgi ve kültürel farkındalık da yükselebilir. Bu süreç küçük adımlarla ve uzun bir zaman diliminde gerçekleşebilir. Bazı senaryolarda uluslararası baskılar ve yaptırımların etkisiyle Kuzey Kore ekonomik reformlara zorlanabilir. Ancak bu reformlar rejimin tamamen çökmesini değil, hayatta kalmasını sağlamak için kontrollü bir dönüşümü de kapsayabilir. Liderler, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve dış baskılara karşı stratejik avantaj elde etmek için tedrici değişiklikler yapabilir. Şimdi tekrar gözlerinizi sokaklara çevirin. Fabrikalarda çalışan işçiler, tarlalarda emek veren çiftçiler, okullarda ders gören çocuklar. Hepsi mevcut sistemin içinde yaşamını sürdürüyor. Ama gözlerinde bir merak, bir umut ışığı da var. Dünya değişiyor, teknoloji ilerliyor ve bilgi sınır tanımıyor. Rejim her adımı kontrol etse de değişimin küçük kıvılcımlarını da içinde fark ettiriyor. Kuzey Kore'nin geleceği tamamen öngörülemez değil ama sabır ve strateji gerektiriyor. Rejim dayanıklılığını korumak için iç disiplin ve propaganda araçlarını kullanmaya devam ederken, olası reformlar ve değişimler halkın yaşamında sessiz ama derin etkiler bırakabilir. Her yeni kuşak hem devlete bağlı kalmayı öğreniyor hem de değişim için küçük umutlar besliyor. İşte bu yüzden Kuzey Kore'nin geleceği bir yandan kararlı bir dayanıklılığı temsil ederken, diğer yandan olası reform ve değişim senaryolarıyla şekillenmeye devam ediyor. Gözlerinizi açtığınızda belki fark etmeyeceğiniz bu sessiz mücadele, ülkenin kaderini uzun vadede belirleyecek. Bu Pyongyang'ın sessiz bulvarlarında yürüyorsunuz. Sabahın ilk ışıkları ile insanlar işlerine giderken, sokaklar hem sakin hem de görünmez bir denetimle dolu. Burada rejimin ayakta kalmasının sırları her köşe başında, her fabrikada ve her okulda saklı. Gözlerinizi tekrar sokaklara ve kırsal köylere çevirin. Evlerin çatılarından yükselen dumanlar, tarlalardan gelen saban sesleri, sokaklarda yürüyen insanlar.
Hepsi hem devletin sürekliliğini hem de halkın küçük değişim arayışlarını yansıtıyor. Bu denge Kuzey Kore'de halkın yaşamının ve rejimin ayakta kalmasının en belirgin göstergesi. İşte bu yüzden Kuzey Kore'de halkın yaşamındaki süreklilik ve değişim bir yandan devletin güçlü kontrolünü, diğer yandan bireylerin küçük umut ve çabalarını bir arada gösteriyor. Ülkenin geleceğini şekillendiren karmaşık ama etkileyici bir tablo oluşturuyor. Ve belki de Kuzey Kore'nin en derin gerçeği burada yatıyor. İnsanların dışarıdan bakıldığında görünmez olan çabaları, sessiz direnişleri ve hayatta kalma mücadeleleri rejimin ötesinde bir insanlık hikayesini anlatıyor. Her ev, her sokak, her tarladaki adım bir tarih ve bir yaşam öyküsü taşıyor. Bu uzak, sessiz ve karmaşık ülkede yaşayanların yaşamını, mücadelelerini, hayallerini düşünün. Kuzey Kore sadece bir ülke değil, aynı zamanda insan ruhunun direnç, uyum ve umuda olan bağlılığının sessiz bir simgesi. Belki fark etmeyeceğiniz bu sessiz hikaye hem tarihin hem de günümüzün derin bir yansıması olarak aklınızda kalacak. İyi uykular.